Herkese merhaba. Uzun zamandan sonra yine aranızdayım. Narsistlerle ilgili çok video çektim size. Çok özelliklerini anlattım. Fakat narsistlerle muhatap olan kişilerin, yakın ilişkide olan kişilerin, onları seven kişilerin şahsi algıladıkları çok davranışları olduğunu gördüm. Bu sebeple de size konunun sizle alakası yok, hiçbir şeyi şahsi algılamayın maddeleri sunacağım. Evet, başlıktan da okuduğunuz gibi narsist tavırlar sergileyen insanların tutum ve davranışlarını şahsi algılamamanız için, mahvolmamanız için 10 madde sayacağım. Direkt maddelere geçiyorum. Birinci madde. Sürekli yalan söylemek, gerçekleri çarpıtmak, başkalarını manipüle edebilmek için işlerine geldiği gibi kullandıkları lisanınızı başkaları, muhatapları, özellikle duygularını anlatmak için kullandığında kurulan her cümleyi yüzlerine yerleşen bir hop koplamış ifadesiyle karşılarlar. Konunun sizinle alakası yoktur. Kulakları yorulur, kendilerinin dışında başka bir ses duyarlarsa eğer. Hele bir de duydukları o ses gerçekleri ve doğruları söylüyorsa. İkinci maddeye geçiyorum. Kendilerine gösterilmesini istedikleri ve mütemadiyen bunu da dile getirdikleri nezaketi, ilgiyi, şefkati, sevgiyi, övgüyü, anlayışı birisi ona gösterdiği anda birdenbire bu davranışları aptallık, güçsüzlük, yalakalık, çıkarcılık, kesin hesapçılık veya zayıflık olarak nitelendirirler ve böyle görmeye başlarlar ve gösterileni eziklerler. Size değildir garetleri, sadece samimi duygulara karşı gelişmiş bir alerjileri vardır. İnsanoğlu zaten bilmediği şeyden çok korkar, değil mi? Samimi duygu görünce gulyabani görmüş gibi olmalarının, davranmalarının sebebi de sadece samimi duygular konusunda geliştirdikleri derin bir cahilliktir. Sizinle alakası yoktur konunun yani. Müstehil olun. Üçüncü maddeye geçiyorum. Herkesin kendilerine karşı dürüst olmasını isterler tabii ki. Yani kim ister ki kendisine yalan söylenmesini? Ama dürüstçe anlatılanlar kendileriyle ilgiliyse eğer maskeleri düşecek diye çok korkup anlatılanları da büyük bir tehdit olarak algılarlar ve ani bir manevra ile savunmaya geçip itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Sizi değil tabii, dürüstlüğü dedim ya şahsi algılamayın diye. Konu kendileri olduğunda çok korkarlar dürüstlükten ya da gerçeklerden çünkü. İnkar ettiklerinde de anlattıklarınızı sizin doğal olarak alınırsınız siz de. Onların derdi sizinle değil ki, yalanlarını yalanlayacak gerçeklerle. Kendiniz hakkında hep dürüst olmanızı ama onların yalanlarını kabullenmenizi isterler. Kavram kargaşaları vardır yani. Çiyanın ayak sesleri arada. Kavram kargaşaları vardır yani konu dürüstlük olduğunda. Dördüncü madde. Arada çiyanın ayak sesleri gelecek böyle. Kusura bakmayın. Dördüncü madde. Çevrelerindeki tüm insanların sorumluluk sahibi olmasını isterler. Çok isterler hem de. Ama kendileri verdikleri çok basit bir sözü bile tutamazlar. Hatta çoğu zaman kasıtlı olarak da tutmazlar. Hoş geldin. Birileri delirsin de, üzülsün de, söylensin de, delireyim ben de diye kendilerince minik oyunlar oynarlar, heyecanlar yaratırlar hayatlarında. Sevmedikleri siz değilsinizdir. Sorumluluk duygusudur. Sorumluluk kelimesidir. Ama her defasında o sorumluluğu alıyormuş gibi yapıp ifa etmemeleri de anlattığım gibi karşılarındakinin normal, çok normal olan gerginliğini, kızgınlığını ya da sinirini, değil mi, dırdırını her daim kötü sıfatlar yakıştırmak veya ileride bir gün yüzüne vurmak ya da delil olarak kullanmak için sıklıkla başvurdukları iğrenç bir stratejidir aslında. Evet, 5. maddeye geldim değil mi? Çiğneyi yatırdım, çok yürüyor çünkü. Bir ara verdim ama 5. maddede kaldım diye hatırlıyorum. Sürekli ihanet ettikleri ve ihlal ettikleri için güven hissini küçümserler. Başkalarına güvenip kazık yerseniz eğer size bir başkasının yaptığı o haksızlığı, hırsızlığı, anlayışsızlığı kendisiyle paylaşmak gafletinde bulunduğunuzda başınıza gelenleri dibine kadar hak eden saf ya da aptal muamelesi yaparlar ama küçümsedikleri yine siz değilsinizdir. Merak etmeyin. Güvenin kendisidir. Aslında haklılar da. Kendileri gibilerle karşılaşılabilecek bir dünyada güven hissi çok tasarruflu harcanması gereken bir duygu aslında. 6. madde biraz acı bir madde bu. Hiç hissedemedikleri bir duygu olduğu için ne yazık ki kendilerine duyulan sevgiyi de küçümserler.
Yine sizin sevginizle alakası yoktur. Sevgiyi olduğu gibi küçümserler. Bilmiyorlar o hissi çünkü. Kedi erişemediği ciğere mundar der ya, hani aynı onun gibi. Kasap alınmamalı kediye bu yüzden. Kedinin derdi ciğerle. Seven üzülmesin yani. Sevgi kelimesi üzülsün üzülecekse. 7. madde. Taktıkları maske olur ya düşerse, ne yapacaklarını asla bilemediklerinden, kabusları olarak gördükleri, bildikleri doğallığı, özgünlüğü, samimiyeti, hatta çaresizliği, acıyı, gözyaşını ve bütün bu duyguları paylaşabilmeyi küçümserler. Konunun yine sizinle alakası yoktur. Siz oluyorsunuzdur. O ise ya ben de kendim gibi olmak zorunda kalırsam bir gün diye kabuslar görüyordur gözü açıkken. Yani derdi siz değilsinizdir. Derdi doğal veya samimi olmak konusundaki ezeli ve ebedi çaresizliğidir, acizliğidir. 8. madde. Derin olarak hissedebildikleri tek duyguları olan ve bu sebeple sıkı sıkı yapıştıkları, bencilliklerine ters düşen, hatta karşılaştıklarında onları şoka sokan cömertlikten de tanımadıklarından, bilmediklerinden dolayı çok korkarlar. Onlar cömertliği görünce alır, kullanır, teşekkür bile etmeden kaçar ve siz de nankörlük gördüm sanırsınız. Yanılırsınız. Bilmediği şeyden çok korkar dedim ya insanoğlu. Siz korkudan ödlerini patlatıp kaçırdığınızda insanlığınızla hayatınızdaki, karşınızdaki ayıları nankörlük sanıp da hayıflanıp durmayın. 9. madde. Karşısındakine tüm gücünü vereceğini düşündüğü için özür dilemeyi ve olur ya dilerlerse de affedilmeyi küçümserler. Yarattıkları bir travma yüzünden sizden özür dilemediklerinde de boş boş bozuluyorsunuz siz de. En büyük tek güçlerini neden istersiniz ki insanlardan, zavallılardan? Hadi dayanamadım, çok ısrar ettiniz, özür diledi, affettiniz de diyelim. Sonra yoklayın bir hafızayı. Dilediği özrün intikamını sadece affettiğiniz için almadı mı defalarca daha önce? Aldı değil mi? O halde neden burnunuzdan fitil fitil getirilecek bir özrün peşinde koşup duruyorsunuz ki? Adamları korkutuyorsunuz. 10. Yine bir travma yaratıp vicdan azabı duymayıp sizden özür falan dilemiyor dedim ya, o vicdan azabını duymadığında da üzülürsünüz değil mi? Çok üzülüyorsunuzdur hem de. Bakın şunda anlaşalım. Bunu da lütfen şahsi algılamayın. Azabını çekebilmesi için vicdanı olması gerekmez mi insanın? Yok ki, taze bitti. Siz niye üzerinize alınıyorsunuz ki? Sanki vicdan var da siz söz konusu olduğunuzda sakındı ve çekemedi azabını. Rahmetli Demirel'in dediği gibi benzin vardı da biz mi içtik, değil mi? Ama karşısındakinin vicdanını sömürürler tabii ki. Neden mi? Yok ki onda. Özeniyor. Karşılaşınca doya doya da kullanıyor tabii. Çünkü kullanabilecek en güzel şey bir insandaki vicdan ve merhamet değil mi? Sorun yine size değil tabii ki. Onda olmayan bir şeyi habire görmemiş gibi gözüne sokmanızda. Evet, maddeler bitti. Narsistlerle karşılaştığınızda hep kaçın dedim ama kaçamazsınız artık. Her yer narsist dolu, sosyal medyanın da ittirici gücü oldu bu işte. Biliyorum da herkesin durumu farklı ve B planı olmayan da çok kişi var. B planları ellerinden alınıyor çünkü narsistlerle karşılaştıklarında, Allah karşılaştırmasın ama kaçmak da söz konusu değil, bir yerlerle karşılaşıyoruz. Yapabileceğiniz tek şey ise bu mücadelede özgüveninizi kaybetmemek olur. Bunun için de olayları şahsi algılamamanız gereklidir. Narsistlerle nasıl başa çıkılır kısmını bilmiyorum, inanın. Bence kimse bilmiyor. Öyle videolar çok dolaşıyor ama inanın kimse bilmiyor. Ama şunu söyleyeyim, kendinize hasar vermemek çok önemlidir. Onlarla başa çıkmak ya da onları yenmek değil. Bu sebeple lütfen yapılanları şahsi algılamayın. Biraz esprili bir dille anlatmaya çalıştım. Çünkü durumu küçümsediğimden değil asla. Durumun çok vahim olduğunu biliyorum ama trajedilerimize gülemezsek hayatta gülecek de çok fazla bir şey kalmıyor geriye. Hepinizi çok öpüyorum ve lütfen narsistlerin ya da adı her neyse sıfatı kötü olan insanların yaptıklarını, size yaptıklarını hiç şahsi algılamayın. Siz bir yanlış yapmıyorsanız da huzurla yaşamanıza bakın. Öpüyorum.